Bir dağ, iki yaşam, tek hikaye. Sevgili gibi oldu lan. Son dönemlerdeki bakış açısı ne? Huzur köyde, kırsalda, doğada ama para şehirde. Köyde yaşamak için para lazım. Şehirde yaşayınca huzur yok. Peki bunun ortası ne? Şu anda depom bitmek üzere. Çok az bir suyum kaldı. Komşu günaydın. Hayata bir yumruk atayım. Şu arabayı da suyun yanına oraya falan koy. Niye kızdın abi sen ya? Tamam hadi bakma. Ara ara geliyor bunlara da anlamadım ne oldu. Evet, merhabalar. Özbekistan dönüşü ilk Fethiye videosuyla karşınızdayım. 10 defa falan çektim herhalde. Dağda yaşayan 2 tane arkadaş vardı. Onların videosunu hep istiyorsunuz. Bana başka videoların altında da yazıyorsunuz. Ama inanın onlar hazır olduğu zaman bu videolar gerçekleşiyor. Kimsenin hayatını rahatsız edemeyiz. Dolayısıyla benim de programım tamam olduğu zaman onları ziyaret ediyorum. Ama onun dışında çekim için gelmediğim zamanlar da oluyor. Çünkü benim için burası bir terapi, bir dinlenme yeri. Videomuz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Abi o kadar videonuz çekildi. Geldiğiniz noktada şu an ne durumdasınız abi? Şu anda geldiğim nokta bir uzun ultramaratonda koşmuş. Zirveye çıktım ve zirveden aşağı iniyor gibi hissediyorum kendimi. Yani gerçekten de kendimi bu konuda ya şu anda yaptığım ortamda bir şeyler yapmanın zirvesine varmış durumdayım. Hangi izleyiciydi bilmiyorum. İsmini hatırlamıyorum. Kusura da bakmasın. Instagram'dan ilk günkü videomuzdan bir resim almış. Son çektiğimiz videodan resim almış. Abi aradaki farkı görüyor musun? Fiziki olarak. Abi geldiğimde böyleymişim, tamam mı? Şişman yani. Kendime göre şişman. Şimdi zayıflamışım. Göbek gitti zaten. Bu hayatın mı buna etkili olduğunu düşünüyorsun? Kesinlikle, çünkü hareket var. Yani sürekli doğayla bir şeyle uğraşıyorsun. Hem sakin olmak hem hareketli olmak nasıl bir şey? Güzelmiş. Güzelmiş. Ama tabiatın içinde olmak güzel. Gel. En çok yakın olan bana bu. Sabah kapıda hep beni karşılar ilk defa. Hep kapının önündedir. Hep kapının önünde. Buna röportaj yapabilir miyiz? Sen peki sabahla kapının önünde ne arıyorsun? Oğlum diğerlerine karışıp gitsene, tavuksun sen. Evet. Bir şey söyleyecek misin? Bir şey söyleyecek misin? Ha? Bir şey konuşacak mısın? Zor olmazsa zaten kolayı yakalayamazsın. Zor olacak ki kolayı bulacaksın. Ben her türlü zorluk yaşıyorum. Mesela bazen nefesimin tükendiğini ve gücümün bittiğini hissediyorum ama gitmek zorundayım, yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü niye? Bak akşam pazardan geliyorum, arabayı boşaltıyorum ve bidonları yüklüyorum, çeşmeye gidiyorum, çeşmeden geliyorum, suyu yüklüyorum, 70-50 tane bidon yüklüyorum ve geliyorum ağaçları suluyorum. Çünkü bunu yapmak zorundayım. Çünkü bu ağaçları yaşatmak zorundayım. Ben buraya bir can verdim. O canı ayakta tutmaya çalışıyorum. O yapraklarının dökülmesi, sararması beni mutsuz eder. Sen yoruldun. Gel buraya, kaçma benden. He, hep söyleniyorsun zaten, var ya, hep söyleniyorsun. Bazen bıkıyorum senden ha. Hep söyleniyorsun. Ha, gel. Bana bak bana. Hep söyleniyorsun bana. Peki şehirde yaşayanların mesela trafikten sıkıntısı var, kalabalıktan sıkıntısı var. Buna denk gelen senin en büyük problemin? Korkum biliyorsun, akrep korkusu.
büyük problemleri var adamların. Sen de diyorsun ki benim de bu problemim var. Evet, benim için problem o oldu. Şey trafiği değil, İstanbul trafiği ya da büyükşehir trafiği değil. Ha, yazın hafta sonları o trafik burada da mevcut. Yazın sadece. Kalabalık oluyor çünkü. Hem buranın yerel halkı hem dışarıdan gelen turistler. Bayağı bir şeyimiz de küçük. Şehrimiz de küçük. Altyapısı, yani altyapı değil de yollarından kaynaklı bayağı bir park sorunu yaşıyoruz. Haliyle bu da şey yapıyor. Ama burada aşağı inmedikçe burada da tabiatla uğraşıyorum abi. Benim en büyük şeyim o. Trafik nasıl geriyordu beni İstanbul'da. Sinirliydim. Korna çalana, şey yapana, ya arabayı kırıyorsun ya el kol hareket yapıyorsun. Burada da abi börtü böcek. Tabiatın kendisi ama bütün dert o olsun. Dün akşam gördüm. Şöyle enteresan figürler hep senden çıkıyor abi. Bunları da yapmışsın buraya. Bir kovboy videosu çekmiştim bir ara kendi kendime. Onun için oradan dedim ki bu kovboya benzesin biraz burası dedi. Küçük şeyler, basit şeyler hem mutlu ediyor hem ihtiyaç görüyor işte. Işık olsun bu güneş enerjili bu fenerler. Abi daha yeniler. Tutup tutmadıkları bir ay sonra belli olur. Son 5 tanesi kedinin oradan. Ne kadar oldu? 2 hafta olmadı. Şunlar da 1 aylık oldu. Bunlar zannedersem tuttu artık. Bu şu sıra şuradaki 5 tane 1 aylık oldu. Orası 2 hafta en fazla. Görünüşte şey tutmuş gibi gözüküyor. İnşallah bu sefer becereceğim. O şeyi de öğrendim. Ben aldım bardakla döktüm. Meğersem sallıyorum 100 gram gibi bir şey dökmek lazım. Ama bardakla dökünce muhtemelen azotu fazla geldi, yaktı. Abi bu işi bilenin sayısı da az. Yeni bilgiyi öğrenene yeni olarak soruyorsun. Kadim bilgiyi bilene de kadim bilgi bilir ya bu falan diyorsun. Çok sayısı az bu arada. İstisnalar var tabii ki. Kimse bir şey bilmiyor abi ya. Yanlış yönlendiriyorlar. Aynen, doğrudur. Bilmiyorsan susacaksın abi. Gel. Çok hızlı olacaksınız hadi. Hadi kimi görüyor? Hadi kim hızlı kapıyor? Haydi bakalım. Çok hızlısınız hadi bravo size. Bu ağacı abicim atmışlar, dışlamışlar. Buraya dikmişsin. Ben de bunu Fethiye'den alıp getirdim buraya. Diktim. Vallahi o da bana destek oldu sağ olsun. Yaprak verdi. Yaprağı falan yoktu hiçbir şey. Kendisi suladıkça yaprak verdi. Ne ki abi bu ya? Bu Vallahi bu bilmiyorum süs bitkisi gibi bir şey. Yani çiçek de vermiyor. şey diyorlardı buna ya. Kauçuk değil de Benjamin miydi ya bu? Yaprakların parlaklığı çok güzel. Bak o kadar parlak ki yaprakları. Çünkü ya belki de sağlıklı olduğunu gösteriyor ama komple yaprak olacak. Bu şimdi şu aralar zayıf. Ama komple yaprak topu olacak. TRT Radyo gene çalışıyor. Evet abi benim sabah uyandığımda açtığım, akşam kapattığım sabah 7-8'e kadar. Bazen ne oluyor biliyor musun? Artık ne derler, sürekliliğe girdiği için bak oturunca ne, manzaraya bak dedi. Bakmayı unutuyorum. Kızım sen çekil oradan, senden bahsetmiyorum. Abi şu güzelliğe bak ya. Ama her gün içinde olunca işte şey yapmıyorsun. Şimdi otur dedim manzaraya. İnsanlar yani sürekli aynı şeylerin içinde olmak acaba onları sıkar mı? Bu konuda kendilerini test etmeleri lazım ki yanlış kararlardan dönsünler. Yerlisi denize girmiyor. Bu yaz duydum o muhabbeti. Abi herkes denize dönük oturur değil mi? Muğlalı ya da Fethiye'li denize sırtını dönüyor. Dağa oturan. Ha sen Muğlalı olmuşsun diyorlar. Şimdi onun da esprisi var aramızda. Ne zaman denize ters otursak yani sırtımızı denize sen Fethiye'li olmuşsun. Rutine biniyor. Abi tek başına yaşıyorsun ya. Mesela sana şunu sormak istiyorum. Herkesin tabii bir ütopya olabilir ama bilmiyorum. Yani kendisi için çalıştığı bir dünya sence nasıl olurdu? Herkesin kendine çalıştığı bir dünya olsaydı insanların özgüveni ve kendine güvenmişliği daha artardı ve dünyanın daha farklı olacağını düşünüyorum. Ben bunu aslında ilk çalışma hayatına başladığım zaman fark ettim. Ama yeterli desteği bulamadığım için kendim için çalışmaya bir süre başlayamadım. Emekli olduktan sonra bu konuda kendimi şanslı hissettim ve kendime çalışıyorum şu anda. Her şey benim kendim imkanlarıma yürüyor. Ve bu konuda gerçekten de yani kendime özgüvenim de fazla. Bakın bu öyle bir ortamı tek başıma bu doğanın içinde burayı kendim bu hale getirdim. Daha da iyi yapacağım. Umarım ömrüm biraz daha yeter buna. Zannedersem doğaya daha az zarar veren
birileri mi olurduk? Evet. Çünkü kendimiz ekip biçip onu öğrenirdik. Özümüze dönerdik. Çünkü özümüz tabiat, doğa. Daha az zarar verirdik. Daha az zarar verirdik. Evet. Daha tatmin edici olurdu bence. Doğayla ilişkilerimiz. Ya mesela erkeklerin hepsi zaten yapıyor askerlik. Biz de yaptık. Nöbet tutarken ya da işte pusuya çıktığımızda kalıyorsun tabiatla baş başa. Düşünmeye çok vakit var. Sen burada çok düşünüyor musun abi tek başına kaldın? Düşünüyorum tabii abi. Yapacak fazla bir şey yok ki yani. Düşünmeyip ne yapacaksın? Mesela bu kadar süre zarfında 3 senedir 4 senedir buradasın. Kendine doğru yaptığın bir yolculuk, yani kendini tanıma yolunda. Böyle bir yolculuğun var mı? Hissediyor musun? Zaten en baştan beri ben kendimi tanıdığıma inanan bir insanım. Kendimle barışık, kendimi seven, insanları, hayvanları seven, tabiatı seven biri olarak kendimi kabul ediyorum. Şartlandırma diyebilirsin demez, ayrı konu. Ben böyle istiyorum. Olmasını da istiyorum. Burası da o açıdan. Çok güzel oldu. Daha da geliştiriyor beni. Bu arılar da yeni geldiler. Bu suya mı geliyor? Evet, suya geliyorlar. Ben tavuklara su koyamıyorum bu yüzden. Tavuklara su koyamıyorum. Koyduğum zaman akşama kadar bitiriyorlar suyu. Arılar. Bir de tavuklar da içemiyor. Bak kilimin altında sıkıştırmış. Arkadan gelen erkek, bunlar dişi. Bak. Şşt. Tüm kedi kadrosu burada mı abi şu an? Şu an burada evet 3. Erkeği kısırlaştırmadım. Bu dişiler garibim kısır. Erkek geliyor kokluyor. Nasıl bir işti ya? Ama onu da kısırlaştıracağım. O yazık çünkü eziyet çekiyor hayvan. Abi bu arada şu ip çekmişsin ya, bu begonvil için ne yaptın bunu? Sarsın diye mi beklentin var yoksa? Ha niyetim ya aynen. Uzadıkça böyle dolayayım diyorum yavaş yavaş eve doğru uzattırabilirsem. Ya da böyle alttan bilmiyorum ya. Umutlu olmak çok güzel bir şey değil mi? Küçük şeylerle abi. Umut bak küçük şeylerde. Hani Ferrari'm Porsche'm olsun değil. Şuradan uzasın da bak bunu mesela bak uzamış. Şuradan şöyle bir tur daha attırayım. Yavaş yavaş işte umutlu eve gitsin. Bir sene sonra belki evi saracak. Ha bir de şu var tabii bunun mimarisine kendim yaptığım için taşır mı taşımaz mı bilmiyorum. Belki de dert alacağım ha. Hiç belli olmaz. Ağır gelir, kırabilir bilemiyorum. Yani buna şurada dururken, şu karşıya bakarken ellerin cebinde, ondan sonra şöyle bir etrafı süzerken mi karar verdin? Bu böyle olsa herhalde iyi olur. Aynen bu pozisyonda. Zaten en çok onu yapıyorum biliyor musun? Geliyorum abi. Geliyorum böyle bunun tepesine dikiliyorum buraya. Buradan bakıyorum. Ya bu plan yapıyorum. Bu böyle düzgün olmuş mu? Olmamış mı? Sonra gözüm öbür tarafa bir yere kayıyor. Etrafa bakıyorum. Yok diyorum. Boşver yamuk kalsın diyorum. Oturuyorum bu tarafa. Tabiatın içinde böyle kendimce bir şeyler yapıyorum işte ya. Bak mesela bu sene gene şeyi denedim. Üstü kapattım bak fark ettin mi? Evet. Gördüm, üstü kapattım. Daha geçen gün azıcık bol bırakmışım. Rüzgar şişire indire sünnetti şey. O gölgeli. Tekrardan vidalarını söktüm, gerdim. Bu hale getirdim. Ama kışın ortası belki şu en dıştakini şey yapabilirim. Fazla şey yapıyor. Tam burada bir şey soracağım abi. Bu hayatında ikinci bir kişiye nerelerde ihtiyaç duyuyorsun? Psikolojik olabilir, fiziksel olabilir. İkinci bir kişiye ihtiyaç, ya vallahi genelde benim biraz ev konusunda yetersizim. Evin temizliği, ne bileyim ihtiyaçlarını gidermek için vallahi o konuda ihtiyaç duyuyorum. Yani o konuda bir şey diyemem ama dışarısı konusunda her türlü her şeyi yaparım. Abi açıkçası ben 16 senedir tek olduğum için hala hazırda duymuyorum. İkinci bir kişiye aynen. Yani bu birçok insana garip gelebilir. Yani tuhaf gelebilir. Ama alışığım. Ben böyle tek mutluyum ya. Ha belki onda da zaten Ayhan var. Allah korusun. O da Allah korusun. Hani kaza bela olur. Allah korusun. Orada bir şey olursa olur. Çok değişik bir kafa yapım var. Abi zaten değişik olmasam burada olur muyum? Yani az. Bu arada şurayı bile kendin yaptın yani. Evet. YouTube'dan bir kere izledim. Ondan sonra bir şeyi çözememiştim. Tahtaları eve nasıl bağlayacağımı çözememiştim. Birkaç ay onunla uğraştım. O da gene YouTube'da şu karşıdaki aparatı buldum. Tak olay. 15 günde mi? 15 günde tek başıma hallettim burayı. Çok mu süper oldu? Yok olmadı ama ben yaptım. Yani tahtalar yamuldu, bir şeyler oldu. Bak şimdi buralara ben bant çektim. Sen onları görmedin. Dönüyor bak zaten. Bunlar çok sağlam döndü.
Ama tabii bunlar ben şimdi neyi bekliyorum biliyor musun? Bunlar patlayacak. Yarılacak. Bildiğin yarılacak bunlar. Onu bekliyorum. Ama avantajı ne? Portatif. Şuradan bağını çöz. Buradaki bağlantıyı çöz. Teker teker at bunu. Yakmalık olur. Yenisini koy abi. Yenisinde de dediğim gibi önceden daha kurumuş. Yani kuru diye aldık ama. Kuru diye aldık, yaş çıktı. Ya! Okan'la birlikte getirdiğimiz odunlar. Geçen şu tarafa doğru gittim. Karşıya arıcıların olduğu tarafa doğru. Kırılmış, kendi kırılmış rüzgardan. Fırtına vardı yazın biraz. Fırtına gibi hava. Kırılıp düşmüş abi. O düşerse abi hemen ayağın koştum yanına. Gel dedim, kışlık odun çıktı. İkimiz birden aldık testereleri abi. Tut 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 tut. Yani birbirimize sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Kimse çıkmaz. Rüzgarın ve doğanın verdiği bize hediye. Bunları aldık. Şimdi kış için doğramaya başlıyoruz. Tabii bir kere de şey yapmıyor. O filmlerde oluyor. Tabii çıkmıyor. Kemal Sunal gibi hala çıkmıyor. Bunlar baltayla odun aş yaşıyorlar, bırakmıyorlar birbirini. Ya diyorlar ya mesela bu doğanın bize verdiği bir hediye. Adam geyik avlıyor, doğanın hediyesi. Hadi ya. Abi bunlar yarılmıyor. Bu sefer olacak. İçinden kurt çıktı. Gel. Şunu tavukla ziyan olmuş, tavuklara verelim. Gel. Gel. Gel kuzum gel. 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 Al. Vallahi baltada mı sorun, benden bilmiyorum. Evet. Kış sana ne hissettiriyor? Yani yağmur, sessizlik, cama vuran damlalar. Kış burası daha huzurlu. Diyeceksin farkı ne? Neden biliyor musun? Güneş yok abi. Güneş burada yazın. Hele bu yaz. Tamam burası elbette sıcak da ama kışın daha keyifli. Bak yukarıyı yapmamın esas sebebi ne biliyor musun? Yapmamdaki sebeplerden biri. Yerde hatırlarsan şey var. Çim halı var. Parça pinçik oldu. Parça pinçik. Yenisini aldım. Tek parça buldum onda 4 metre. Bak şeyleri gözüküyor. Hemen gösterebilirsin. Böyle dışa attım. Direkt dışa hiç. Aslında bunları söküp altına koymam lazımdı. Abi bu ne oldu biliyor musun? 7 milimlik şey parça pinçik oldu. Niye? İki yaz güneş gördü. Abi ne kadar güzel böyle yenecek gibi dilimlemişsin. Mecbur sobam küçücük sobam. Mecbur içine girecek şekilde. Zaten şey yapıyorum böyle. Büyük görürsem açıyorum. Bak mesela bu giriyor. Giriyor. Tamam. Oldu bu. Oldu bu. Bu olmuş. Bu tamam. Abi bu arada su hala aynı şekilde devam ediyor değil mi? Gene aşağıdan alıyorsun. Bu sene sıkıntı çok fazla ya. Gerçekten çok fazla. Bizim buraya bayağıdır yağmur yağmadı. Çeşme azaldı. Şu anda depom bitmek üzere. Çok az bir suyum kaldı. İnşallah yağacak yağmurları bekliyoruz. Bir an evvelsi yağmurlar yağıp, bak ben bunu bile dışarıda elimi yıkamak için kullanıyorum. Çünkü tankeri kullanmak istemiyorum. İdareli kullanmak için buradaki mesela el yıkamak veya dışarıda elim kirlendiği zaman burada yıkamak istiyorum. Evde kullanmak istemiyorum. Yağmur sularını buraya biriktireceğim bu sene. Su konusu benim için çok hassas bir konu. Gerçekten çok sıkıntı çektik bu sene. Yani Afrika'dan farkımız yok burada yani. Peki suyun gelme ihtimali var mı resmi olarak? Hanenin çoğalması lazım. 10 hane olduğu zaman olur. Şu anda 4-5 kişiyiz. 5 haneyiz şu anda. Bunlar çoğaldığı zaman su da gelecektir yani çünkü. Şimdi kendi kendine yetebilmenin çok önemli olduğu bir çağdayız ya. Hani kendi ürünlerimizi keşke yetiştirebilsek. Çünkü dışarıdan aldığımız her şeyin içinde zehir var. Her şey kimyasal ve artık dürüstlük de aşağılarda olduğu için her şey zırvalanmış durumda tabiri caizse. O yüzden kendi kendine yetebilmek çok önemli. Burada işte bahçe, bostan sorgulanabilir. Hani nasıl yapıyorsun, yapmak gerekli falan gibisinden ama senin de su sorunun olduğunu görünce... Yok abi ya şu anda su sorunu olduğu için ya bahçeyi, hatta bu sene bahçem iyi güzel gidiyordu.
Ama su sorunu olduğu için bahçeyi bırakmak zorunda kaldım. Bak her şey dalında kaldı, kurudu. Çünkü su veremedim. Evet, gayet de güzel çevirmiştin aslında. Yani tavuklar için önlem almış. Çevirdiğim çok güzel de uğraşmıştım. Ama yani su olmadığı için maalesef yani sıcaklar da birden bastırdı. O yüzden mecburen böyle yarım kaldık. Ne kadar özlemişiz değil mi? Böyle eski kokulu rokalar, dereotları. Keşke yani keşke de şöyle bir yeşil bahçe istiyorum ya, suyu bol, yeşil yeşil böyle bahçenin olmasını çok istiyorum ama maalesef. Bak geçen sene bir hata yaptım ama bu sene hatayı neredeyse gene tekrarladım. Ne abi? Abi senin şu şeylerin var ya, böyle bu müthiş bir kabulün var abi senin. Yani o oluşmuş Ama durumda. abi yani Yani bu. hatalarını da görüyorsun ya. Görmezsen hep sürekli yapıyorsun. Haziran 1'de günlük sulamaya geçtim. Seneye ne yapacağım? Mayıs'ta başlayacağım. Mayıs 1'de. Evet. Niye? Orada şeyim var. Söyle adını. Limonum var. Portakal. Tam böyle bak parmak ucu kadar oldu. 5-6 tane vardı üstünde. Hem bunda hem onda. Haziran'da başladığım için abi pıt 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 döküldüler. Çünkü bunlar suyu içiyormuş. Peki arı vardı abi. Sen Arılar duruyor. Devam ediyorlar kendi hallerinde. Devam ediyor. Aynen takılıyorlar kendi hallerinde. Abi şurada bir şey gördüm şimdi. Arı deyince bir dakika. Nerede vardı? Ha şurada. Şunlara geliyor mu arı? Şu değil mi? Ben bunu bir yerde görüyorum ama kış çiçeği mi diyorlardı? Olabilir abi. Zaten geçmek üzere bak yavaş yavaş kuruyor bunlar. Tamamen sonra ota dönecek. Suluyorum ya. Suladığım için buradan su alıyorlar. Coştular bak o sıra özellikle. Abi her dönem bir şey çıkıyor ya. Vallahi bile yani bu inanılmaz bir şey ya. Arı iyi gidiyor mu bu arada? Ha, kontrol ediyorsun, bakıyorsun. Kışı çıkartırsak zaten işi çözmüşüm demektir. Bana göre iyi gidiyor da arılara sormak lazım ama cevap vermiyorlar. Hayatımızın her yeri çiçek böcek olmayacak. Bak biraz da kaktüsümüz var. Biraz da dikenli olsun. Yani acıyı çekmezsen. Evet, bakalım ne gelecek. Gelemedi. Gelemedi. Ama yaklaşacağın yeri, geleceğin yeri anladım. Evet aynı. Kelimeyi aklımıza getiremiyoruz. Evet. Ama biz mutluyuz. Yani biz verdik mesela. Yani ben ara sıra ona gelip takılıyorum ve canım yandığı zaman diyorum ki diyorum. Hayatta bu da var. Hayatta bu da var. Acıyı çekmezsen neydi devamı? Ya hayatta her duygu olması lazım. İnsan her duyguyu yaşaması lazım. Hani birine dememek lazım ki ya ağlama, ya çok gülüyorsun. Ya her duyguyu insan yaşaması lazım. Bunun inişi de olduğunu bileceksin. Bitti. İmza Ayhan Taşkıran. Şimdi takdir edelim ki çok farklı hayatlar yaşıyorlar. Mesela suyun, elektriğin sıkıntı olduğu, yani sizin şu anda en büyük sorun olarak gördüğünüz konuların karşılığında onların da kendilerine göre büyük sorunların, büyük problemlerin olduğu bir hayatta yaşıyorlar. Dolayısıyla onların nabzlarını tutarak onları ara sıra böyle yokluyorum. Gereksiz güzelleme ve gereksiz aşağı çekmelerin olmaması başlığı altında videolar çekmeye çalışıyorum. Lütfen bundan sonraki videolarımda da bunu unutmayın. Çünkü çok fazla bu tarz, bu konseptte videolar izlediğiniz için o videolardan bir şeyler alıp veya bir şeylere kızıp veya bir şeyleri yanlış anlayıp benim videolarımla lütfen bir istirhamımdır. Karıştırmayınız lütfen. Çok rica ediyorum. Kurudu. Ya ama çok yedim ha. Semizotu mu abi? Ha semizotu abi. Onu kurutana kadar koparamadın, unuttun onu. Yok çok yedim abi. Kaldı artık burası. Şey geldi abi her gün semizotu mu yenir ya? Abi yoğurtlu çok iyi oluyor. Abi güzel oluyor da bir yerden sonra sıkıyor ama yani yeter her gün. Sana şunu sormak istiyorum. İnsan hangi durumlarda ya yeter artık ya falan der? Bak 2,5 sene burada Köyceğiz'i de dahil et. Zaten Kasım'da 3 senelik olurum. Daha öyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Anladım. Peki o zaman insanlar bu soruyu da kendilerine sorsunlar. Şuraya arka tarafa bir şey yapmışsın. Şimdi her videoda aynı şeyleri göstermek istemiyorum tabii ki insanlara. Farklı farklı hem yönlerinizi, hem felsefenizi, hem mantalitenizi, hem de yaptığınız işleri. Çünkü sizin hayatınızdaki en ufak bir detayı merak ediyor insanlar. Ve burası yoktu. Hatırlayacaklardır, arkaya giden bir yoldu burası. Evet arkaya giden. Burayı yeni yaptım. Burayı da komple üstünü tek başıma yaptım. Bak bunda boyunduruk, eski hayvanların yük çekerken kullandığı boyunduruktur. Bunu Kastamonu'dan getirdim. Rahmetli babamın, annemin kullandığı hayvanların yük çektiği veya tarlada çift sürdüğü boyunduruktur. Şöyle eski kullanılan
tarım aletlerine baktığında böyle seni eskiye götürüyor mu abi? Böyle bir şeyler hissediyor musun? Ya, tabii canım çok istiyorum ya. Özellikle bunu ben kendim bak mesela oyunu benim gözümün önüne koydum ki özellikle şey olsun diye. Anılarımı hatırlarsın bakın. Sandık annemin sandığıdır. Bak ben sana bunu göstereyim. Bu çok şeydir. Bak burada ne yazıyor? Karnik Bertenya. Çizmiş. Ermeni bir vatandaş yapmış bunu. Bak Türk motifleri var. Ama Ernik Vatanya. Bu şu saç şu anda açık artırmayla satılıyor. Öyle mi? Evet. Çok değerli bir saç. Özelliği ne yani? Ya Türk kadınlarının sandıklarının hepsinin ön yüzündeki yapılan tek şey. Okan abi çekimi terk ettin gittin. Nereye gidiyorsun abi? Abi adam işte çeyrek porsiyon. Aklına seni yapıyor. Ama ne güzel bir şey değil mi? Kafasına göre yaşaması insanın. Çekimlerimiz güzel geçiyor ama bundan önceki 123 tane çekim nasıl oldu abi? Değil mi? Yani. Peki abi şimdi Ayhan abi yok mesela şu anda. Pazarda. Evet. Senden mesela dışarıdayken istediği, sen daha çok evdesin. Bir şey oluyor mu? 2 hafta önce İstanbul'a gitti. 2-3 gün kaldı İstanbul'da. Burada güvenlik için kendisi kamera sistemi de koydu. Dedi tavuklardan dedi ses geliyor dedi. Dedim Ayhan ne diyorsun sen? Ben bir şey duymuyorum. Ya bir bakar mısın dedi. Dedim tamam bakarım hiç sorun yok. Bir de akşamüstüsüydü. Neyse ben topladım kedileri güvenlik. Gittim baktım abi. İçeriden yakından geçtim şöyle tavukların yanına. Baktım onlar tünemişler. Akşamüstüsüydü çünkü. Abi büyük ihtimal bıdakladılar mı? Ne olduysa artık pek anlamam ben o işte. Ama yani diyeceğim evet bakıyorum. Ya da günübirlik bazen oluyor. Aa diyor Okan diyor kedi içeride kalmış diyor. Bir baksana diyor. Gidiyorum mesela kediyi çıkartıyorum. Ya da tam tersi kediyi içeri alıyorum. Kontrol ediyorsun. Bir dağ, 2 yaşam, tek hikaye. Aynen öyle. Doğru bak. Doğru özetledin. Aynen öyle. Onun hep TRT radyosu açıktır abi. O açık. O radyo sürekli açık. Yalnız bazen kızıyorum biliyor musun? Neden abi? Dinleme yapıyorum benim oradan. Kulağı kabartıyor. Dinliyorum gece. Ses var mı gürültü? Abi geliyor. İlk zaman alışamadım ben buna. Diyorum ya bir ses var bir ses. Kaç sefer öyle gittim ya. Baktım radyo. En sonunda dedim Ayhan ya şunun sesini kıs ya açık bırakma. Panik yaptırtıyor beni. Bu arada ikinizin arasında doğal alarmlar da oluşmuş değil mi? Ya telefon açıyorum. Mesela ışık falan yok ya da dışarıda olduğunu biliyorum. Sen geldin mi diyorum. Mesela sen geldin mi? Hani bir şey var. Yok derse sıkıntı. Hemen atlayıp geliyorum. Evdeyim derse tamam. Hiçbir zaman hayat enerjiniz bitmesin. Bu son nefesiniz de olabilir. Ama enerjiniz hiç bitmesin. Vallahi aslında bu sene bazen sorguluyorum kendimi. Hani çünkü buranın da artık çoğu işler halloldu. Bitti. Benlik bir iş kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü her şeyi yaptım. Yapılacak iş azaldıkça benim şeyim daha bitiyor. Yani ben iş adamıyım. İş yapmak istiyorum. Zorlanmak istiyorum. Zorluğu seven birisiyim. Zor benim için her zaman kolaydır. Bir şey göstereceğim. Gel. Evet, bu senenin son ürünü. Bu ne abi böyle? Bu kış elması, armudu. Tek bir tane. Bir tane şekli de biraz. Şekli biraz garip olabilir ama olsun. Bizim için önemli şu anda tek yavrumuz bu. Senin şu yüzünde oluşturduğu tebessüm yeter abi. Ben buna özellikle geliyorum her gün bidonla. Senin diyorum suya ihtiyacın var. Her gün bir bidon su döküyorum bunun dibine. Ama hayatta şunu öğrendim. Bakın hiçbir ağacımda destek ağacı yoktur. Hepsi tek başına ayakta duruyorlar. Çünkü benim gibi. Hepsi de bak bu da hiçbirisinde destek yoktur. Hepsi tek başına ayakta duruyorlar. Hiçbirisine destek vermedim. Detay görüyorsun abi. Senin çakralar açık. Aynen. Hiçbirisine bak bu bile tek başına durmasını öğrettim. Elması olmasına rağmen. Arazinin en sonundasın bu arada değil mi? Son. Abi ileride buradan hem yol hem suyla ilgili çalışma olması ihtimaller arasında mı? Yol şuraya kadar geliyor. Kadastral yol değil mi? Tabii kadastral yol burası olacak. Şu çalının altına kadar yol var. Bunu da faaliyete geçirmeye çalışıyoruz işte. Onun için uğraşıyoruz. Onu da yaptık mı bir tek bence en önemlisi suyumuz kalıyor. Zaten yeter kadar güneşimiz var. Güneş enerjisiyle idare edebiliriz ama su. Bak bu da zeytin. Delice. Delice. Bak. Bu zeytin de Burdur yöresinin. Buraya ait değildir.
Bunlar erik, armut, dut, incir. Bu abla kim? Bu abla bizim bahçenin koruyucusu. Bu da çınar. Yetişmeye çalışıyor. İnşallah büyürse buraya var ya bu alanı kapatacak ve bana gölge yapacak. Onun için buna da devamlı destek veriyorum. İnşallah bir tane kaldı. Diğer ağaçlarım kurudu. Bak bunlar hepsi kurudu. Bu tek başına duramamış abi. Yani duramadı. Çünkü bu güneşe kimse dayanamaz. Bu arkadaşı gelmesine rağmen dayanamamış. Yani bak buna destek verdiğimiz halde duramadı. Atasözleri doğru söylüyor. Hazıra daha dayanmıyor. Eninde sonunda tükeniyor, bitiyor. Dünyanın hali belli. Yani çok ekonomik şey yapmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum ama zorluyor ve zorlayacak. Ha şu var, birçok insan buradan şey çıkartabilir. Kendine fayda çıkartabilir. Ama ben o insan değilim. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin toprağı var. Herkes oraya ekip biçecek diye de bir dünya yok. Misal ben derim her zaman benim ellerim daha çok çalışır. Evet bana bir iş ver. Metal ver, ahşap ver, şunu yap bana. Ama toprak dedim mi kalıyorum abi. Ektin, biçtin, güzel bir şekilde kendi ürünlerini çıkarttın. Pazara gitmiyorsun en fazla. Yani o senin bütün yıllar boyunca geçimini sağlayacak bir konu değil ki. Değil. Domates ektin. Bütün sene domates ekemezsen kışı var buranın. Hani tamam kuzeye göre daha ılıman bir kış belki. Sera mı yapacaksın abi? 5 tane domates için. O zaman git pazardan al daha ucuza gelir. Toprakla markete ortaklaşa yapacaksın. Domates ektin evet. Kendi ektiğin biçtiğini yersin. Ama gidersin patatesini sallıyorum. Pazardan alırsın. Çünkü avantajı var. Evet büyük şehre göre avantajı var. Bir tık ucuz. Niye? Nakliye ortada daha az. Küçük pazarlara gidersin yerli üretici geliyor. Buranın kendi köylüsü geliyor bu civarın. Onlar satıyor. O da çünkü kendisi gibi ekmiş bahçesine mevsimlik patates. Getiriyor ürününü fazlasını pazarda satıyor. Vallahi şehirdekilerin dert mi ya? Ben burada sabah kalkıyorum yüzümü yıkamak için 3 defa su alırken yüzüme çarparken düşünüyorum. Acaba 3. atsam mı diye. Tuvalete giriyorum. Sifonu çekerken yarım çekmek istiyorum. Yarım çekiyorum. Diğer insanların sorunu yok. Musluğu açarken yarım açıyorum. 2 damla düştüğü zaman kapatıyorum. Çünkü suyu ben taşıyorum. Onlar musluğu açtığı zaman yarım saat telefonla bile konuşabiliyorlar. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Biz açtığımızda kapadığımız biri oluyor. Murat'ım gel çabuk. Akdağ Kızıldağ oldu. Akdağ Kızıldağ. Evet adı değişti Kızıldağ oldu. Bak Kızıldağ'a bak. İnşallah gözükür kamerada. Komşu günaydın. Günaydın. Uyandınız mı? Oo uyandım. Ben geç kalmışım. Kahvaltı hazırladım. Gel. Onda. Tamam. Şöyle. Şunu at tavaya al sapından. Ben şunu tüp getireceğim. Isınsın biraz soğudu çünkü. Koyalım şöyle ısınsın.
Murat'ım, dün şikayet ettiğim güneş var ya, ama kışın yani bu mevsimde de her şeyimiz. Siz şimdi burada çekimdesiniz şey yaparken ben hemen arada sıvıştım. Çünkü 1'e kadar maksimum şey sağlıyorum, enerji sağlıyorum. Bulaşıkları yıkadım. Temizliği yaptım. Öğleden sonra çünkü şeyim düşecek. Enerjim gölgeye düşüyor, ağaçların gölgesine düşüyor. Hemen o işi hallettim. Komşum bak ne buldum. Ne buldun? Bizim çocukluğumuzda oyuncaklarımız. Bak şunu da sana vereceğim. Ne bu ya? Bak böyle bizim çocuklukta kırlarda topladığımız ağaçlardan yaptığımız oyuncaklar bu şekilde. Ver bakayım, ver. Bak böyle bir ses çıkarıyor. Çok güzeldir. Aha. Tabii sen köyde, biz şehirde aklımıza bile gelmezdi bunlar. Ama biz köyde oyuncağımızı kendimiz yapıyorduk. Bizim zamanımızda oyuncak. Ey be al aman. Oyuncağına sahip çık, hayret bir şey ya. Yok oynamıyorum ya. Gel buraya gel. Bunlar Karadeniz bölgesine ait bitki. Bunları böyle bu çatal yerlerinden kesip Tamam anladım. yapıyoruz bunlardan. Oğlum ben onu İstanbul'da nerede bulayım lan? İstanbul'da bu seni ısırır zaten olsa. Bilmiyorum, hiç görmedim. Evet bu böyle. Nereden geliyorsun? Su içtim abi ya. İyi gel bakalım. Bak çekimler yapıyorsun, şey yapıyorsun. Şu malzemeleri kaldırın buradan. Şu arabayı da suyun yerine oraya falan koy. Şey vardı buralarda. Mangal. Gördün mü? Onu da kaldır da evin yanına getir onu da. Niye kızdın abi sen ya? Tamam hadi bakma. Bu mu? Evet o mangalı da getir. Evet. Evin önüne bırak mangalı, arabayı da suyun yanına bırakıyorsun. Niye kızıyor bu anlamadım ki. Ara ara geliyor bunlara da anlamadım ne oldu. Öbürü de dedi ki biraz sonra gidin dedi yani. Çok zor ya bunlarla çekim yapmak. Ne zaman ne söyleyeceği belli olmuyor ya. Kafaları anlık değişiyor. Ne oluyor bunları anlamadım ya. Tamam mı? Dostum bu arada var ya şaka maka 2,5-3 sene oldu değil mi? Ben 3 sene, sen kaç sene oldu? 6-7? 4. Hayır buraya gelir komple. Komple 9 sene falan. 9 sene önce, ben 3 sene önce gel burada, evet. 2 İstanbullu buluş. Ya iki İstanbul'dan öte yani bizim şey olarak çok da farklıyız. Mesela karakter olarak, yaşam olarak her türlü farklıyız. Yani ikimizin gelip de burada iki farklı. O zıtlık anlaştık. Aynen. Eğer ikimiz de aynı şeyde olsak. Bir de şöyle bir şey var. İkimizin dünyasına karış. Sevgili gibi oldu lan. Ama bak dünyalarımız farklı ama senin dünyan farklı, benim dünyam farklı. Bak ikimizin dünyasında hiç ki birbirimize temas etmiyoruz. Ne derler ona? Görülmemiş sınır çektik aramıza. Evet. Yani görülmemiş kurallar koyduk. Gerçekten de bence de. Saygı duyuyoruz birbirimize de ondan. Bir şey söyleyeyim. Zaten insanlığın gelmesi noktada burası. Bak insanlar birbirlerine saygı duyduğu zaman her şey çözülebilir. Ama şu anda bizim şu andaki yaşadığımız dünyada her şey karıştı. Saygıda, sevgide bitti. İnsanlar herkesi birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Ben bundan tarafı muzdaribim. Onun için ben oyuncağımla oynayacağım. Oyna. Dön çocukluğuna. Bir çift yavrum vardı, tomurcuk gülde. Nasıl ayrılayım gül yüzlü yarden. İşte böyle al gelir gözüm. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.